Deniz harika gözüküyor. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Bugün Fethiye'de çalış plajının en sonundayım. Sup yapayım, bir mangal yakayım, burada bir gece geçireyim, işte olta atayım, burada güzel bir zaman geçireyim diye geldim. Şimdi subumu indirdim, daha kahvaltı bile yapmadım. Supu şimdi şişireceğim, bir denize gireceğim. Deniz oldukça sakin gözüküyor. Sabah daha da sakindi. Ama o sabah sakinliğini kaçırdım. Şimdi umarım supu şişirdiğim zaman bu sakinlik devam eder. Bugün gerçi hava sakin gözüküyor ama belli de olmuyor. En azından yağmur yağmamasına çok mutluyum ben. Telefonumu da içinden gelen malzemeyi koydum. Daha öncesinde bir kağıt yerleştirmiştim. O kağıtla beraber dolaşmıştım. Kağıdın ıslanmadığını görünce güvendim ve telefonumu emanet ettim. Arabanın anahtarı için de şöyle bir şey düşündüm ben. Arabanın dış duşunun açılmış olduğu anahtarı bu. Arabanın orijinal anahtarını dış duşun açıldığı yere koyuyorum ve bu plastik anahtarla kilitleyip yanıma alıyorum. Yani denizde ıslansa bile buna bir şey olmaz. Bunu da boynuma astım. Bunu kaybetsem bile zaten bu kolaylıkla bulunabilir bir şey. Dolayısıyla arabanın anahtarını tehlikeye atmıyorum denizde. Yalnız olduğum için. Şimdi şu paddleboard'umuzu şişirelim, denize atlayalım. Bakalım nasıl. Biraz gezdim geldim arkadaşlar sapla. Şemsiye kuracağım. Şu anda biraz bulutlu ama aşacak gibi. Çok güneşli, çok sıcak oluyor burası. Benim de şemsiyeyi yere dikmek için kuma uygun benimkisi. Buralar taşlık, biraz zor girecek. O yüzden şöyle düşündüm. Bu tahtalar var, direkler var. Direklerin yanına koyup sabitleyeceğim. İple bağlayacağım onun oraya. Şemsiyemi, yemeğimi, işte her şeyimi buraya getireceğim. Olta da atmayı planlıyorum birazdan. Bakalım nasibimizde varsa bir şey çekeriz. Akşama belki balık yeriz. Bu ipi belki bir yerlerde çamaşır yıkarım da ağaca bir şeylere çamaşırlarımı asarım diye almıştım ama her gittiğim yerde sağ olsun karavancı arkadaşlarla falan, dostlarla karşılaşınca hepsi gel benim evde çamaşırlarını yıka dedi. Bir türlü kullanmak nasip olmadı. Sağ olsun, karavancılık böyle bir şey. Çok komün bir hayat yaşıyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz, yeni birileriyle tanışıyorsunuz. Onlar sizi evine davet ediyor ve hep beraber orada bir şeyler paylaşıyorsunuz. Bu sayede bir sürü arkadaşım oldu. Karavan hayatını tavsiye ediyorum herkese. Tabii bunu herkesin yapamayacağını da düşünüyorum açıkçası.
Evet, sabahleyin çıktım, şöyle bir subumu yaptım. Şimdi acıktım. Ben senelerden beri, yaklaşık herhalde bir 2 sene olmuştur, belki biraz daha fazla, 3 sene olmuştur. Sabahleyin sadece 3 tane yumurta yiyorum. Üzerine birazcık peynir, işte çay, kahve. O kadar, benim sabah kahvaltım bu. 3 yumurta, biraz peynir. Tabii bunun yanında spor yaptığım için bazı sporcu besinlerini de alıyorum. Ama genel olarak diyetime dikkat ediyorum. İşte tatlıdan uzak duruyorum. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum ben size. Karavanda olduğum için gittiğim yerlerdeki halk kütüphanelerine üyeyim zaten. Yani bir kütüphane üye olduğunuz zaman tüm Türkiye'deki kütüphanelere üye olmuş oluyorsunuz. Fethiye'nin de çok güzel bir şeyi var, kütüphanesi var. Ben karavanda yerim olmadığı için kitapları alıp depolayıp hadi tekrar bırakıp veya birine hediye etmek falan gibi değil de kütüphaneden alıyorum kitapları. Okuyup geri iade ediyorum. Bu tüfek, mikrop ve çelikte dünyanın, coğrafyanın kader olup olmadığı ile alakalı, ulusların nasıl şekillendiği ile alakalı çok güzel ele alınmış özet bir kitap. Oldukça kalın olduğuna bakmayın, oldukça özet bir kitap. Bu kitap hakkında daha önce de bilgim vardı. Burada tekrar bir üzerinden geçmek istedim. Tekrar okuyacağım bu kitabı. Oltalarımı yerleştirdim. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Olta için yem konusunda karides alıyorum. Bu karidesleri buzdolabına koyuyorum. Ufak ufak çıkartıp kullandığım kadarını kullanıp geri kalanını yine buzdolabına koyuyorum. Eğer canım isterse de tereyağında pişiriyorum. Yani yem konusunu bu şekilde hallediyorum. Şurada torbası. Kayıpları da sürüyor ya. Torba uçmasın yalnız kardeşim. Torbanın içinde dursun, uçmasın. Sıkıntı yok abi. Sen ne atıyorsun yem? Tavuk et abi. Tavuk mu? Bana biraz tavuk ver. Dediğim abi, en azından bu şey hani kolay düşmez diye. Bak bakalım hangisi iş yaparsa. Bunda büyük var, bunda küçük var. Hangisi iş yaparsa ya. Bak bak. Hadi rast gelsin abi. Bana da rast gelsin. Ben sana tavuk getireyim. Eyvallah. Bıçağın var mı? Yok. Var mı? Recep abi. Hadi inşallah. Hadi attım ağzına, gittim boğazına. Aha. Soldakine çok güzel vuruyor. Soldaki oltaya çok güzel balık vurdu. Muhtemelen aldı yani. Almış olmasa yatırırdı onu. Evet. Arkadaşlar, ben eti yağlama ve baharatlama konusunda şöyle bir taktik geliştirdim. Bir tane buzdolabı poşeti alıyorum. Etlerimi buzdolabı poşetin içine şu şekilde yerleştiriyorum. Bunların ne şekilde olduğu da çok da önemli değil. Sonrasında içerisine birazcık yağ koyuyorum. Yani çok fazla değil, pişirirken böyle vıcık vıcık yağ olsun istemiyorum. Ama azıcık yağ olsun. Çok fazla yağ içinde vıcık vıcık olmasın. Ama hiç yağsız da olsun istemiyorum.
O yüzden şöyle azıcık bir şey yağ döküyorum. Sonra poşetin içine baharatlarımı döküyorum. Baharatları koyduktan sonra poşetin ağzını bağlayıp güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde baharatlar hem etin her yerine dokunmuş oluyor. Hem yağlanmış oluyor. Hem de ellerim kirlenmemiş oluyor. Bir sürede bu şekilde beklediği için marinasyon sürecini bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bir et çeşnisi var elimde. Ondan biraz koyuyorum. Kekik. Yani kekik de güzel tat veriyor. Açıkçası kekik de koyuyorum ben genelde yaptığım etlere. Ben İzmirli olmama rağmen ette birazcık acıyı seviyorum. Bu doğu kökenli arkadaşlarımız gibi. Biraz da pul biber atıyorum içerisine. Pul biberi hatta biraz fazla atıyorum. En sonunda çok az karabiber ekliyorum. Sırf tadını versin diye şöyle bir karabiber kullanıyorum. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama çok az bir şeyde karabiber ekliyorum. Evet. Daha sonrasında poşetimizin şöyle havasını birazcık boşaltıp şöyle bağlıyorum en başından. Yağımız akmasın. Daha sonrasında bu içindeki yağla beraber baharatlarımızı bu şekilde karıştırıyorum. Eskiden bir süre dinlenmeye bırakıyordum. Fakat konuştuğum bu işin uzmanı olan arkadaşları çok da fazla dinlenmeye bırakmama gerek kalmadığını, zaten şu anda pişirilmeye hazır bir şekilde satıldığından bahsetmişti. Mühürleme işlemi yapıyordum daha önce. Birçok kişi mühürlemenin aslında çok da gerekli olmadığını ve direkt yaktığım zaman da aynı sonuca ulaşabileceğimi söylediler. Tava azıcık ısınsın. Ondan sonra etleri koy demişlerdi. Azıcık bekleyeyim, birazcık ısınsın. Hemen etlerimi koyacağım. Birer dakika yüzeylerini pişirip diğer tarafa çevirmemi istediler. Yani 1 dakikalık periyotlarla çevire çevire eti pişireceğim. Evet, az bir şey ısındı. Evet, bu yeterli. Cızırdamaya başladı bile. Çok az ısıdı. Evet. Çok az yağda, çok az baharatta, az ısıyla etin sulu kısmını içinde bırakacak şekilde bir et tarifi verdiler. Bakalım, uygulamaya çalışıyorum ben de.
yapıyorsun abi iş? Ama şu an